Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere fırınsız bir lezzet bombası olacak bir pasta tarifim var. Harika bir pastacı kreması. İster böyle ister kuplarda servis edin. İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 3 tane yumurta sarısı. Bir önceki tarifimde 3 yumurta akını kullanmıştık. Linkini aşağı ekleyeceğim. 6 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün bir kısmını kasemize ekleyelim. 3 yemek kaşığı dolusu nişasta. Buğday da olur, mısır da olur, hiç fark etmez. Ben gösteriyorum size, bakın. Böyle dolu dolu 3 yemek kaşığı nişasta ekledik. 4 yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. Onu da yine görmeniz için böyle kaşıkla alıyorum ki aşağı yukarı fark edin diye. Küçük bir kaba almamızın sebebi kolay karıştırmamız. 1 su bardağı şeker ilave edip pürüzsüz oluncaya dek güzelce karıştıralım. Hani hepsini birden sütüne eklerseniz bu karıştırma olayında topaklanma çok fazla olabilir. Bu şekilde yaparsanız kremanız böyle diyoruz ya, pürüzsüz kaymak gibi olacaktır. Şimdi pişireceğimiz tenceremizi alalım. Bir normal tel süzgeçten bu karışımımızı geçirelim. Bu işlem önemlidir. Biz pastacılık kurslarımızda, eğitimlerimizde bunu önemsiyoruz. O yumurtanın sarısında kenarda hani vardır ya bir yuva, onu falan temizlemiş çıkarmış oluyorsunuz. Tekrar kalan sütü de içerisine boşaltıp bir tel çırpacakla karıştırıyorum. Bakın. Şimdi bunların içi kremamıza girmedi. Yani bunları kenara alıyoruz. Süzmemizdeki avantaj bu. Dolayısıyla kremamız da böyle kaymak gibi pürüzsüz olacak. Şimdi ocağı pişirmeye alalım. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Ben burada biraz hızlı çekim yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım, ısındıkça kıvam almaya başlıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Böyle pürüzsüz bir kremanız hazır. Bunu istediğiniz tarifinizde kullanabilirsiniz. Magnolia olarak kullanın, pastacı kreması olarak kullanın. Evde kedi dili bisküvi yok mu? Normal pötibör bisküviyi süte batırıp kullanın. Harika bir pastacı kremasıdır. Şöyle göz göz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Dibine tutmaması için karıştırarak 1 dakika kaynatalım. Un ve yumurta kokusu tamamen yok olsun. Şimdi istediğimiz kıvama getirdik. 1 dakika kaynattım ve ocaktan alıyorum. Sevgili arkadaşlarım, bu tarz kremanın tarifini benden çok istiyorsunuz. Aslında 7 yıl önce vermiştim ama ara ara hatırlatıyorum. Bakar mısınız? Pürüzsüz bir kremamız hazır. Şimdi biz pasta yapacağımız için, bu bir pastacı kreması olacağı için hepsini bir kaseye boşaltıyorum. Siz tencerede de bırakabilirsiniz. Boşalttıktan sonra 1 paket vanilya şekeri ilave ediyorum. Vanilya da biliyorsunuz ev yapımı, bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. Vanilya şekerini ekledim, güzelce karıştırdım. Şimdi bunu tamamen yüzeyini bir streç folye ile, yani streç folye kremaya temas etsin ki hava almasın, kabuk bağlamasın. Soğumaya bırakalım. Ben sabah yapmıştım. Buzdolabında bir öğlen 2-3'e kadar beklettim. Hatta bir gün önce yapmanızı da tavsiye ederim. Soğumaya bırakalım. Kremamız soğuyuncaya dek biz de çikolatamızı benmari usulü eritelim. Bunu da yine çok soruyordunuz. Kaynayan bir tencere alalım. Üzerine bir kase ekleyelim. Kase ile su birbirine temas etmemeli. Yani kaynayan su kaseye değmesin, havada kalsın. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra derecesini kısıyoruz ve çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. Çünkü çikolata belli bir ısının üstünde pişer. Hani başınıza gelir bazen böyle tencerede eritmek istersiniz ama çikolata taş gibi olur çünkü pişiyor. Çikolatanın belli bir ısıda erimesi lazım. Bu ısıyı da en iyi buharda sağlayabiliyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Hafif eridikten sonra kenara aldım. Çikolatamız soğumaya başlasın. Kedi dili bisküvilerimizi batırmak için 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı da instant kahve ekledim. Ve kremamız tamamen soğumuştu. Ben bunu buzdolabına ekledim, sonra bir buzluğa aldım. Buzdolabı hani soğuması için elimden geleni yaptım. Siz bir gün önce yaparsanız böyle taş gibi düşmeli. Tamamen çekişti. Çok koyu kıvamlı bir kremamız var. Şimdi sevgili arkadaşlarım, farz edelim ki siz koyu bir krema kullanmak istiyorsunuz. Bu arada hemen belirteyim. 1 pakette sıvı krema kullanacağız. Önce kremamıza hiçbir şey eklemeden iyice mikserle 1 dakika kadar yumuşatalım.
Bakın bu kıvama getiriyoruz. Tamamen yumuşadı. Bu şekilde profiterollarınızı dolgu yapabilirsiniz. Yani tam istediğimiz kıvamda bir krema. Ama ben biraz yumuşatacağım çünkü pasta yapacağız. Bu işlemi de elimizdeki sıvı kremayı ufak ufak ekleyerek kıvamı tutturalım. Yani burada kıvam tamamen size kalmıştır. Kremanıza öyle ekleyin ki bakın ben de azar azar kontrollü bir şekilde ekleyip köpürtüyorum. Ne kadar akışkan olmasını istiyorsanız, nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde ekleyin. Ama benim verdiğim bu tarifte tam bir paket sıvı krema denk düşüyor. Bu arada belirteyim, tereyağı hiç eklemedik. Dolayısıyla bir paket sıvı krema maliyet olarak da tereyağından artık daha ucuza geliyor. Onu da belirteyim. Çok hafif ağzınızda böyle ipek gibi eriyen bir pastacı kremamız. Kıvamına bakın sevgili arkadaşlarım. Keşke lezzetini de anlatabilsem size. Biraz videolarımı çok fazla uzatmamak için atlayarak her şeyi size anlatmak istiyorum. Dolayısıyla çok konuşuyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Benmari usulü erittiğimiz çikolatamız da hafif ılındı. Şimdi bu çikolatamıza hazırladığımız pastacı kremamızdan şöyle 3-4 veya 5 yemek kaşığı kadar şöyle videoda gördüğünüz kadar ekleyip onu da güzelce karıştırın. Çünkü pastamızın bu bir katmanı çikolatalı olacak. Oraya da gördüğünüz gibi kakao eklemedik. Tam saf çikolatayla yapıyoruz. Lezzeti varın siz düşünün. Bir kısmını ekledim. Onu da ılınmış çikolataya iyice karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Böyle bir kıvam olamaz. Bu iki kremayı kuplara servis edip de hemen sunabilirsiniz. Ama ben bugün pasta yapacağım. Kare bir kalıp kullanıyorum. Bir borcam da kullanabilirsiniz. Ve 400 gram kedi dili bisküvi kullanıyorum. Bu arada kedi dili bisküvim biraz farklı görünebilir gözünüze. Normal o şekerli klasik yoktu markette. Ben de çekime başlamıştım, bunu aldım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bu birazcık daha sıvı istiyor. Öbürü daha az sıvıyla yumuşuyor. Onu fark ettim. Aklınızda bulunsun ama siz normal şekerli kedi dili bisküvi alabilirsiniz. Kalıbın alt tabanını tamamen kahveli süte batırarak kedi dili bisküvini dizdim. Yine göz kararı. Şöyle kremayı öyle bir paylaştırın ki eşit olsun. Üzerine ekliyorum. Onu da her tarafına temas edecek şekilde yayıyorum. Hemen belirteyim yine sevgili arkadaşlarım. Ben kahveli süte batırdım. Çünkü kahve çikolatalı pastaların ön plana çıkmasına büyük bir etken. Ama siz kahveyi tercih etmiyorsanız portakal suyuna batırın. Yaz günü daha böyle fresh bir tat olur. Veya sadece süte batırın. Yine sorun değil. Yine ikinci kat kedi dili bisküviyi de dizdim. Boşlukları keserek dengeledim. Bir çikolatalı kremamız vardı. O katmanı da hemen hepsini sıyırıp güzelce yüzeyini hiç eşit olacak şekilde yayıyorum. Bu arada hep dikkatinizi kremanın saydamlığına ve kusursuzluğuna çekmek isterim. Gördüğünüz gibi çok abartılı bir tereyağı kullanmadık. Krem şanti ben zaten biliyorsunuz hiçbir tarifimde kullanmıyorum. Sıvı krema kullanıyorum. Çünkü orijinali sıvı krema ile yapılır. Size de her şeyin tam olması gerektiği gibi öğrenmenizi istiyorum. Tekrar bir kat daha kahveli süte batırarak kedi dilini diziyorum. Ve yine pastacı kremamızdan bir kat daha üzerine sürüyorum. Bu arada siz izlerken sevgili arkadaşlarım, baktınız ki kremanız pişme esnasında çok sert oldu. Böyle çırpamıyorsunuz. Hiç korkmayın, biraz süt ilave edip kurtarın. Baktınız ki kremanız çok cıvık oldu. Göz göz olmuyor, çok akışkan. Hemen bir kenarda bir sütün içerisinde biraz nişasta eritin. Onu kontrollü bir şekilde ekleyip hızlıca karıştırıp kıvamını aldırın. Hiç korkacak bir şey yok. Burada biraz mutfakta oynayabilirsiniz. Bunları da püf noktası olarak belirtmek isterim. Kalan pastacı kremamı döktüm. Tamamen yaydım ve yüzeyine kakao serpebilirsiniz. Ama ben çocukların kahvaltıda içtiği bir toz vardır ya. Bolca ondan serptim. Ve pastamızın çekişmesi için buzdolabına alıyoruz. Ben bir gün buzdolabında beklettim. Şu an ertesi gün çekime devam ediyorum. Çünkü kedi dili olduğu için ben kedi diliyle yaptığınız pastaların minimum 10 saat buzdolabında beklemesini tavsiye ediyorum. Bu sebepten bu pastayı bir gün önce yaparsanız muazzam bir sonuç alırsınız. Şöyle bir kenarını birazcık bıraktırdım yapışma ihtimaline karşı ve kalıptan çıkarıyorum.
Ve pastamız sunum için hazır. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, yani bir pastanede bu kadar lezzetli bir pasta yemeniz neredeyse mümkün değil. Çünkü çok kaliteli içerik kullanıyoruz. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Tatlandırıcı, koruyucu hiçbir şey yok. Krem şanti yok. Şöyle size yakından bir göstereyim. Bir tablo gibi görünüyor gerçekten. Servisi de çok güzel. Bu arada dikkatinizi bir diğer noktaya çekmek istiyorum. Kremanın sabitliğine, ama yediğinizde o krema taş gibi olmuyor da böyle tam böyle sünen, bakın şöyle de gösteriyorum, bakın. Hiç öyle taş gibi bir kremanız yok. Yani tam olması gerektiği gibi 10'da 10 diyoruz biz. Öyle bir kremanız var. Kullanmış olduğum kedi dili az önce belirttiğim gibi biraz fazla sıvı istediği için, ama aslında hoş olmuş, o da içerisinde biraz kek gibiydi. O yüzden sanmayın ki çekişmemiş. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bir diğer tarifimde kullandığım 3 yumurta akı vardı. 3 yumurta sarısını da bu şekilde değerlendirmeniz için bu tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun. Videomun sonunda bir kamera arkam var, şu anda başladı. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden hoşça kalın. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle.